Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yöresel bir çorba olan lebeniye çorbası tarifi vereceğim. Oldukça doyurucu ve çok lezzetli bir tarif. Hemen başlayalım. Öncelikle tarifimiz için 1 çay bardağı kadar yıkayıp hazırlamış olduğumuz pirinçleri uygun bir tencereye alalım. Ardından üzerine 1,5 litre kadar su ilavesi yapalım. Suyunu baştan ekliyorum. Bu şekilde kaynatacağım. Daha da pratik ve güzel oluyor. Ekledim ve hemen ocağı açarak 10-15 dakika kadar kaynamasını bekleyeceğim. Pirinçlerimiz kaynarken biz geçelim köftelerimizi hazırlamaya. Bunun için ortalama 250 gram kadar orta yağlı kıymam var. Aslında bu tarif kuzunun sırt etiyle yapılır. Ve zırhla hazırlanır kıyma. Yani orijinali o şekilde ama o tarifi herkes yapamayacağı için orijinal haliyle ben bu şekilde hazırlayarak sizlere göstermek istedim. Şimdi öncelikle 250 gram kadar dediğim gibi orta yağlı dana kıyma etim var. Hemen üzerine tuz, karabiber ve rendelenip suyu sıkılmış soğan, bir diş kadar da sarımsak ekledim. Sarımsak eklenmeyebilir ama ben ekliyorum. Bu şekilde çok daha seviyorum. Şimdi hemen güzelce yoğuralım. Ortalama 3-4 dakika kadar yoğurdum. Şöyle birbirini tutan bir kıvam aldı. Şimdi öncelikle bir tepsi alalım. İçerisine çok fazla değil, sadece her tarafına yayılacak şekilde un ekleyelim. Ve nohuttan birazcık büyük olacak şekilde kıymadan parçalar kopartıp elimizle yuvarlayarak şekil verelim. Bu şekilde. Fındık kadar diyebilirim. Şöyle. Kıyma pişerken birazcık da çektiği için çok da küçük yapmayalım. Köftelerimizin tamamına şekil verdikten sonra şöyle neresinde azsa un orasına birazcık daha ekliyorum. Daha sonra şöyle sallayarak köftelerin her tarafının una bulanmasını sağlayalım. Artık hazır oldu. Şimdi geçelim çorbamızın terbiyesini hazırlamaya. Öncelikle şöyle bir kase alalım. Daha sonra yoğurdumuzu içerisine ekleyelim. Ben ev yapımı yoğurt kullanacağım. Kendim yaptığım yoğurttan. Ortalama 1,5 su bardağı kadar yeterli. Ben göz kararı ilave ediyorum. 5 çorba kaşığı kadar ortalama 1 su bardağı yapacaktır. 8 çorba kaşığı kadar ekleyeceğim. Bu arada yoğurdunuzun ekşi olmamasına dikkat ederseniz çorbanız daha da lezzetli olur. Çorbamızın suyunun birbirine bağlanması adına içerisine biraz da un ekliyorum. Unu çok fazla kullanmayacağım çünkü hem köftelerin üzerinde var hem de pirinç pişerken birazcık kıvam alacaktır. Onun da bağlama özelliği olduğu için çok fazla un eklemiyorum. Sadece yarım yemek kaşığı veya şöyle bir silme yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ve yoğurdumuzun kesilmemesi adına da içerisine bir adet yumurta sarısı ekliyoruz. Ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar şöyle çırpalım. Şimdi içerisine çok değil birazcık da su ilavesi yapacağım. Çok az. Ortalama 1 çay bardağı kadar ekledim. Ve terbiyemiz hazır oldu. Diğer aşamaya kadar bunu da bu şekilde bekletiyoruz. Pirinçlerimiz de artık gördüğünüz gibi yeterince şişmiş ve pişmiş durumdalar. Çok fazla ezilmesine gerek yok. Bu kıvam yeterli olacaktır. Şu anda görüyorsunuz zaten. Biraz hafiften ezilmeye başlamış olması yeterli. İçerisine haşlamış olduğum nohutları ekliyorum. Buzluktan çıkardım. Kolay olsun diye bu şekilde pişirip buzluğa atıyorum. Sizler de isterseniz öyle yapabilirsiniz. Bu arada nohut sevmeyenler içerisine nohudu birazcık daha azaltabilir. Ben sevdiğim için bir kase kadar ekledim. Ortalama pişmiş nohuttan 1 su bardağı kadar ekliyoruz. Şimdi terbiyemizi çorbamızın içerisine eklemeden önce biraz ılıtalım. Bunun için çorbamızın suyundan, yani pişen pirinç ve nohutumuzun suyundan
Terbiyemizin içerisine biraz ekliyoruz ve bir taraftan da karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle hızlıca ki yoğurdumuz kesilmesin. Bu işlem çok önemli. Eğer direkt bu şekilde ılıtmadan içerisine eklerseniz daha sonrasında yoğurdumuz kesilebilir. Şimdi hazır olan, yani ılıyan terbiyemizi yavaş yavaş kaynayan çorbamızın içerisine ekleyelim ve bir taraftan da sürekli karıştıralım. Biz kadınların genelde yaptığı şeyi şu an ben yapıyorum. Şöyle kasemin içerisine yoğurdu boşalttıktan sonra hemen içerisine biraz daha su aldım. Her tarafını çalkaladım ve çorbamın içerisine ekliyorum. Ve kaynamaya başlayana kadar, hatta tamamen kaynayana kadar şöyle yavaş yavaş karıştıralım ki garanti olsun çorbamız kesilmesin. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni hangi ülkeden veya şehirden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bu arada eğer görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdikleriniz varsa aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Şöyle hemen çorbamız kaynadı gördüğünüz gibi. Ara ara karıştıracağım. Şimdi onu diğer göze alalım ve geçelim köftelerimizi hazırlamaya. Öncelikle uygun bir tavayı, mümkünse biraz geniş bir tavayı ocağa alalım. İçerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilavesi yapalım. Çok eklemiyoruz. Kızartırken çok fazla sulanmamaları adına öncelikle yağımızı mutlaka ısıtalım ve hızlıca köftelerimizi içerisine ekleyelim. Tepsimin içerisinde kalan fazla unun içerisine gitmemesi için şöyle elimle atıyorum. Tamamını tavanın içerisine aldıktan sonra şöyle yavaş yavaş sallayarak kızartalım. Ve ortalama 3-4 dakika kadar kızarttım. Ardından ocağımı orta ateşe getirdim. Şöyle gördüğünüz gibi hafiften kızarmaya başlamışlar. Bir dolu tatlı kaşığı kadar nane ekliyorum. Ve şöyle bir çeviriyorum. Artık hazır oldu. Nanemizi çok fazla yakmadan hemen ocaktan alalım. Bu aşamada fotoğraf çektiğim için biraz yavaş davrandım. Şöyle hemen biraz suyundan aldım. İçerisine geri ekliyorum. Şimdi bu aşamada üzerine tuzunu ilave edelim. Göz kararı ekliyorum. 1 veya 1,5 çay kaşığı kadar yeterli olur herhalde. Tadına bakıp kontrol edip bu şekilde ilave edebilirsiniz. Ve çorbamız artık servise hazırdır. Eğer denerseniz tarifimi, deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı, denedikten sonra deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Ve eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Bu arada eğer bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Daha fazla tarif için kanalımı ziyaret edebilir, takipte kalabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.